Afrika'nın o uçsuz bucaksız savanalarında güneş ufku yalayarak yükselirken uzaklarda bir gölge belirir. İki ayağı üzerine dikilmiş, yarı kambur duruşu ve ağır adımlarıyla ilerleyen bir beden. Varmak istediği yere dair kararlılığı her halinden belli. Ancak ilerlerken tetikte olmalı. Ona ulaşabilecek sayısız tehlikenin ortasında hayatta kalabilmek için yeni yöntemler geliştirmek zorunda. Farkında olmasa da bu uyumlanış günün birinde onun için anlamın ilk tohumlarını ekecek. Herkese tekrardan merhaba. Bir önceki bölümde hem tarihsel süreç hem de güncel nörobilimsel araştırmalar ışığında insanın taş alet teknolojisi gibi somut bir üretim ortaya koymasının ardındaki bilişsel dinamikleri kavramaya çalışmıştık. Normalde bu bölümde doğrudan sembolik dünyaya yöneleceğimi belirtmiştim. Fakat taşların yerine düşünceleri koymadan evvel bilgilerimizin daha doygun bir zemine ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden sembolik evrene geçmeden sürecin başlangıç noktasına tekrardan bir göz atalım. İnsanın evrimsel serüvenini okumak için başlangıç noktamız Afrika kıtası olacak. Bunun nedeni erken hominin atalarımıza dair elde ettiğimiz güncel fosil örneklerinin 6 ila 7 milyon yıl önce bu topraklarda ortaya çıkmasıdır. Hemen hominin terimine bir parantez açalım. Bu kavram en basit tanımıyla insan evriminde şempanzelerle yollarımız ayrıldıktan sonra ortaya çıkan tüm türleri kapsayan bir terim olarak karşımıza çıkar. Peki biraz önce bahsetmiş olduğum bu 6-7 milyon yıllık tarihsel aralığı nasıl ölçümlüyoruz diye merak ediyor olabilirsiniz. Oldukça haklısınız da. Çünkü elimizde bunu ölçen bir saat yok. Bunun yerine canlıların DNA'sında biriken küçük değişimler yani mutasyonlar sayılarak yapılıyor bu ölçümler. Uzun yıllar bilim dünyası bu moleküler saatin sabit bir hızla çalıştığını varsayıyordu. Ancak son çalışmalar gösterdi ki DNA mutasyonları tahmin edilenden daha yavaş bir biçimde gerçekleşiyor. Bu da literatürde 7 milyon yıl arasında gerçekleşen insan-şempanze ayrımının aslında 8-10 milyon yıla kadar uzanabileceğini göstermektedir. Bu tarihlerin geniş bir yanılma payı taşıdığını aklımızda tutarak dönemin çevresel koşullarına bir göz atalım. Yaklaşık 30 milyon yıl önce Afrika devasa bir jeolojik kırılmanın eşiğindeydi. Yer kabuğunun derinliklerinde biriken tektonik enerji kıtayı adeta içten içe zorlamaya başladı. Milyonlarca yıla yayılan bu süreç derin çatlakların oluşmasına ve zamanla geniş ölçekli bir yarılma sistemine dönüştü. Bugün Doğu Afrika Rift Sistemi olarak bildiğimiz bu devasa yarığın sonucu olarak bölgesel iklim etkilenmiş, bununla bağlantılı ekosistemler farklılaşmış ve Doğu ile Batı olarak iki farklı bölge oluşmuştur. Yükselen topografya Hint Okyanusu'ndan gelen nemli hava kütlelerini kesmeye başladığında zamanla kıtanın doğu kısmında yağış azalmaya başlar, ormanlar seyrekleşir, açık savanalar ve mozaik peyzajlar oluşur. Batı bölümü ise sık ormanlık yapısını korumaya devam eder. Bu ekolojik kopuş türlerin kaderini de ikiye bölmüştür. Batı ve Orta Afrika'da yaşayan türler ağaç yaşamını sürdürürken Doğu Afrika'da kalan bazı hominin türleri ağaçların seyrekleşmesiyle birlikte yerde daha fazla vakit geçirmek zorunda kalmıştır. Aslına bakarsanız birçok yarı ağaççıl primat türü zaten hem yerde iki ayak üzerinde yürümeye hem de tırmanma yetenekleriyle ağaçlarda yaşamaya uyum sağlamış durumdaydı. Bu durumu gözünüzde canlandırmaya yardımcı olmak için birkaç örneğe bir bakalım. Ekranda gördüğünüz Ardipithecus ramidus, ağaçta hareket kabiliyeti yüksek ancak yerde iki ayaklı hareketin erken izlerini gösteren bir tür. 4,2 ila 2 milyon yıl arasındaki bir dönemde varlığını sürdürdüğü düşünülen Australopithecus türleri ise örneğin Australopithecus afarensis yani meşhur Lucy, yerde belirgin şekilde iki ayaklı yürüyebilen ancak ağaçla bağını tamamen koparmamış bir başka tür. Hatta yaklaşık 6,8 milyon yıl önce ortak bir atadan ayrıldığımız ve bugün hala varlığını sürdüren Pan yani şempanze hattı da hem ağaçta hem yerde vakit geçiren bir tür olarak referans noktası bağlamında düşünülebilir.
Bu örnekleri birbirini takip eden doğrusal bir soy hattı olarak sunmuyorum. Amacım ağaç ve yer yaşamı arasında dağılan o geniş davranış spektrumunu görünür kılmak. Videoda odak noktamız insanın bilişsel kapasitelerini oluşturan evrimsel kırılmalar olduğu için tüm soy ağacını kronolojik olarak sıralandırmayacağım. Zaten bunu yapmak isteseydik memeli ve sürüngen ayrımına kadar gitmemiz gerekirdi. Özetle o dönemin primat türleri ekolojik değişimler nedeniyle yeni gerçekliklerle karşılaştılar. Sık ormanlarda besin elinizi uzattığınız bir dal mesafesindeyken savanada besin geniş alanlara yayılmış, mevsimsel ve genellikle yırtıcıların gözetimindeki açık alanlara gizlenmekteydi. Bu da yiyecek bulabilmek için eskisine oranla yerde daha fazla mesafe kat etme zorunluluğunu doğurur. Şunu da vurgulamalıyım. Bu türlerin hepsinin savana yaşamına uyum sağladığını düşünmek yanıltıcı olur. Bazıları nemli ormanlarda kalmak için göç ederek yeni soyadları oluşturmuş olabilirler. Fakat fosil kayıtları bize şunu net bir şekilde gösteriyor. Evrimsel süreç pek çok deneme ve başarısızlığın ardından gelen az sayıda başarının bir sonucudur. Yani daha esnek beslenme biçimine sahip olanlar bu koşullara adapte olmayı başarmışlardır. Şimdi kendinizi onların yerine koyun. Afrika'nın boyu 1 metreyi aşan yüksek otlarla kaplı savanalarındasınız. 4 ayak üzerinde ilerleyen bir canlı için bu otlar, içinden her an bir yırtıcının fırlayabileceği kör bir labirent gibidir. Sizden kat be kat güçlü ve cüsseli yırtıcılardan korunmak için ne yapardınız? 2 ayağınız üzerine yükselme avantajını kullanırdınız elbette. Otların üzerinden çevreyi görebilmek, yırtıcı henüz yaklaşmadan fark edebilmek, erken homininler için saniyelerle ölçülen bir hayatta kalma şansıdır. Üstelik 2 ayaklılık sadece bundan korunma sağlamaz. Bunun yanında Afrika'nın açık savana ortamında tam tepeden vuran güneş ışınlarına karşı da bir koruma sağlar. Yere yakın hava katmanları ısınan toprakla birlikte adeta bir fırın etkisi yaratırken, 2 ayak üzerinde durmak bu etkiden kurtulmayı sağlayan müthiş bir termoregülasyon başarısıdır. Burada aklınıza şu soru gelebilir. Peki aynı savanada yaşayan aslanlar, leoparlar, antiloplar bu sıcak havadan etkilenmiyor muydu? Onlar neden ayağa kalkmadı? Aslında bu soru evrimin çalışma mantığını anlayabilmek için harika bir kapı aralıyor. Çünkü evrimde tek bir doğru yol yoktur. Milyonlarca yıla yayılan farklı yaşam stratejileri vardır. Örneğin bir aslanın hayatta kalma stratejisi kısa süreli ve patlayıcı bir güç üzerine kuruludur. Günün büyük kısmını ağaç gölgelerinde veya yüksek otların arasında uyuyarak, yani güneşin en dik geldiği saatlerde metabolizmasını minimumda tutarak geçirirler. Avlanma süreleri kısıtlıdır. Hızlı bir atak yapar, avlanır ve ardından tekrar gölgeye çekilirler. Antiloplar ise hayatta kalmak için aynı patlayıcı gücü kaçmak için kullanmaya adapte olmuşlardır. 4 ayaklı olmak daha yüksek bir itiş gücü ve hızlı manevra kabiliyeti sağladığından onların seçtiği yol 4 ayak üzerinde kalmaktır. Ancak bizim atalarımız için durum bambaşka bir hayatta kalma denklemidir. Onlar aslanlar gibi pusuda bekleyen bekle-gör avcıları değillerdi. Ya da antiloplar gibi sürekli tetikte patlayıcı güç stratejisine dayanan bir ömür de sürmüyorlardı. Bizim atalarımızın beslenme stratejisi, seyrekleşen ağaçlar arasında besin bulabilmek için kilometrelerce yürümek ve açık arazide toplayıcılık yapmak üzerine kuruluydu. Yani atalarımıza gereken şey patlayıcı güçten ziyade tartışmasız bir hareket sürekliliğiydi. Şu ana kadar katman katman anlattığım değişimler aslında biyolojik bir servetin kapısını aralayan tasarruf hamleleridir. Kapının ardında ise enerji verimliliği dediğimiz o muazzam denklem görünür olur. Araştırmalar 2 ayaklı yürüyüşün şempanzelerin knuckle walking denilen 4 ayaklı yürüyüşüne kıyasla yaklaşık %25 daha az enerji harcadığını göstermektedir. Peki boşa çıkan bu enerji ne olacak? Genelde doğada hiçbir enerji boşa gitmez. Mutlaka başka bir alana kanalize edilir. Mesela vücudun en obur, en savurgan ama bir o kadar parlak organına, yani beyne. Erken hominin türlerinde beyin hacminin yaklaşık
400 ila 500 santimetre küp olduğunu biliyoruz. Bu boyut bugünkü şempanzelerden sadece çok az bir farkla büyüktür. Güncel insan beyninin hacmi ise yaklaşık 1200 ila 1400 santimetre küptür. Bu organ tükettiğimiz toplam enerjinin yaklaşık %20'sini tek başına harcayan müthiş bir oburluğa sahip. Nöronal düzeye indiğimizde durum daha da çarpıcı bir hal alır. Beynimiz yaklaşık 100 milyar nörondan oluşur. Her bir nöron en az 500 farklı nörona bağlanarak toplam uzunluğu 160 bin kilometreyi bulan devasa bir sinir ağını örer. Eğer bu lifleri uç ucu eklerseniz dünyayı tam 4 kez dolaşabilecek bir yol inşa edebilirsiniz. Ancak kritik nokta şu, iki ayaklılık ile tasarruf edilen o %25'lik enerji, sihirli bir değnek gibi dokunup beyni otomatik olarak büyütmez. Vücudumuz, enerji arttı, hadi bunu doğrudan beyne aktaralım gibi bir komut bulundurmadığından, bu tasarruf biyolojik bütçemizde sadece bir alan açar, bir rahatlama yaratır. Asıl kırılma bu rahatlamanın yanına başka bir devasa tasarruf hamlesinin eklenmesiyle yaşanmıştır. Antropolojinin en kilit teorilerinden biri olan expensive tissue hypothesis yani pahalı doku hipoteziyle. Hipotez bize şunu söyler: vücudumuz sınırsız bir enerjiyle çalışmaz. Eğer bir sistemde büyüme varsa başka bir sistemde mutlaka sadeleşme ve geri çekilme olmak zorundadır. Bu dengede başrolü ise sindirim sistemimiz oynar. Atalarımızın beslenme biçimleri değiştikçe, yani hayvansal proteinler ve yağlar gibi daha yüksek kalorili gıdaya yöneldikçe, o metrelerce uzunluktaki, sürekli lifli bitkileri sindirmeye uğraşan bağırsağın yükü azalmış olur. Yani denklemimiz şöyle kurulur: bir tarafta iki ayaklılıkla gelen hareketten kazanılmış enerji, diğer tarafta beslenme biçiminin değişmesiyle sindirimden kazanılmış verimlilik. Bu iki at böylece birleşmiş olur. Beynimizin bu derece büyümesinin ve karışık bağlantılar kurmasının başka bir sebebi daha vardır: ellerin serbest kalması ile birlikte alet kullanımına olan yönelme. Çoğu kişi ellerin serbest kalmasını bir sonuç olarak görür. Oysa araştırmalar el becerisi ile beyin gelişimi arasında koevrim dediğimiz muazzam bir döngü olduğunu ortaya koyuyor. Bu ilişkiyi anlamak için iki nehrin birleşip yatağını derinleştirmesine bakabiliriz. Bu bir dansçı ve zemin ilişkisidir. Dansçı, zeminin sertliğine ve eğimine göre yeni ve daha karmaşık figürler geliştirir. Bu figürler icra edildikçe zemin aşınır, pürüzsüzleşir ve dansçının bir sonraki adımda daha karmaşık figürler yapabilmesinin önünü açar. Ortada tek bir yönetici yoktur. Dansçı zemini, zeminde dansçıyı yontmaktadır. Tıpkı bunun gibi ellerimiz dünyayı manipüle ettikçe beynimizdeki nöral yollar bu yeni becerilere uyum sağlamak için gelişmiş, gelişen beyin ise ellerimizi daha hassas hareketler yapmaya zorlamıştır. Bu yontma işleminin sahnede ete kemiğe büründüğü ilk büyük perde yaklaşık 2,6 milyon yıl önce Homo habilis ile açılır. İsminin hakkını veren bu becerikli tür, eline aldığı taşlara bilinçli biçimler vererek tarihin ilk teknolojik devrimi olan oldovan alet kültürünü başlatmıştır. Şahsi fikrim, Australopithecus atalarımızın da doğada bulunduğu kaba taşları alıp hem korunma hem de beslenme için kullandığı yönünde. Çünkü evrimde kazanılan her yeni yetenek o ana gelebilmek için bir ön eşiğin aşılmasını gerektirir. Ancak habilis ile durum sistematik bir hal almıştır. Normalde bu türlerin beslenme repertuarında meyveler, yumrular, sert kabuklu yemişler gibi bitkisel kaynakların yanı sıra yırtıcılardan kalan leş parçaları da bulunuyordu. Alet teknolojisinin devreye girmesiyle oyunun kuralları değişti. Hayvan leşleri daha erken zamanda parçalanabilir, kalın derileri rahatlıkla yarılabilir ve en önemlisi kemiğin içindeki yüksek kalorili iliğe ulaşılabilir hale gelindi. Aynı teknoloji toprak altında bulunan kök ve yumruların çıkarılmasını da çok daha etkin bir hale getirmiştir. Yani taş aletler besine erişimi kolaylaştıran, çevreyi dönüştüren,
Organizasyonu mümkün kılan akıllı araçlara dönüşür. Şunu da unutmamak gerekir. Doğada hiçbir kazanç bedelsiz değildir. Beynin bu gelişimi atalarımızı en yakın zamanda yeni bir çıkmazla karşı karşıya getirecektir. Antropoloji literatüründe obstetrik dilemma, yani doğum çıkmazı dediğimiz bir gerçekle yeni bir düğüm noktasına erişmişken şunu özellikle vurgulamalıyım. Bir önceki videomda bahsettiğim arkeolojik üretimlerin yoktan bir anda var olmadığını artık daha iyi kavruyoruzdur diye düşünüyorum. Atalarımız milyonlarca yıl taşlara şekil verirken sadece eti kemikten ayırmaya çalışmıyordu. O uzun süreçte beynin motor korteksini, görsel algısını ve planlama yeteneğini nakış gibi işlediler. Doğa karşılarına ne zaman bir zorluk çıkarsa, geliştirilen her yeni uyum stratejisiyle dallanıp budaklanan yepyeni bir çeşitlilikler dünyasının kapıları aralanmış oldu. İşte tam da bu nedenle insan evrimi biyokültürel bir evrim olarak tanımlanmayı sonuna kadar hak ediyor. Bu konulardan bahsettiğim Beynimiz Neden Düzen Arar? Simetriden Taş Aletlere İnsan Zihni isimli videoma ulaşmak için şu an ekranda görülen bağlantıya tıklayabilirsiniz. İnsanın bilişsel evrimi öylesine derin ve detaylı bir konu ki doğum çıkmazına geçmeden hemen önce videoyu burada noktalamak istiyorum. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ederken aynı zamanda rotamızı yaşayan en yakın akrabalarımıza da çevireceğiz. Louis Leakey'nin Üç Melek olarak adlandırdığı Jane Goodall, Dian Fossey ve Birute Galdikas'ın efsanevi sağ çalışmaları üzerinden primat dünyasıyla olan çarpıcı benzerliklerimizi ve bizi onlardan ayıran o ince ama radikal çizgileri konuşacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. İyi bir dünya yaratma yolunda sanat, hoşgörü ve güzellikle kalın.